Zülkarneyn, İslam tarihinin en gizemli ve etkileyici şahsiyetlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 83'ten 98. ayetlerinde adı geçen bu şahıs, güçlü bir yönetici, adaletin temsilcisi ve ilahi hikmetle hareket eden bir şahsiyet olarak tasvir edilmiştir. Zülkarneyn'in kimliği, dönemi ve gerçekleştirdiği faaliyetler, İslam alimleri ve tarihçileri arasında tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Zülkarneyn ismi Arapçada iki boynuz sahibi anlamına gelir ve tarih boyunca bazı büyük liderler için mecazi anlamda kullanılmıştır. Zülkarneyn'in bir lakap mı yoksa özel bir isim mi olduğu konusu net olmamakla birlikte, İslam alimleri genellikle bunun bir lakap olduğu görüşündedir. Bu lakabın ne anlama geldiği konusunda da farklı yorumlar yapılmıştır. Bazı alimlere göre bu lakap Zülkarneyn'in iki büyük imparatorluğa hükmetmesini veya doğu ve batıya yaptığı seferleri ifade etmektedir. Başka bir yoruma göre ise başında iki boynuzu andıran bir miğfer takması nedeniyle bu isimle anılmış olabilir. Zülkarneyn'in bir peygamber mi yoksa Allah'ın görevlendirdiği adil bir yönetici mi olduğu da tartışmalıdır. İslam tefsir geleneğinde ve tarih yazımında Zülkarneyn'in Büyük İskender, Pers kralı Kiros veya başka bir tarihi şahsiyet olabileceği gibi çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Ancak Kur'an-ı Kerim, Zülkarneyn'in şahsiyetini ve dönemini detaylı bir şekilde açıklamaz. Onun daha çok ilahi bir görev üstlenen bir yönetici olduğunu vurgular. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'in 3 büyük yolculuğundan bahsedilir. Bu yolculuklar onun adalet, hikmet ve Allah'a olan teslimiyetini ortaya koyan olaylarla doludur. Kehf suresinde Zülkarneyn'in güneşin battığı yere doğru yaptığı yolculuktan bahsedilir. Burada güneşin kara bir balçığa battığı bir bölgeye ulaştığı ifade edilir. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara bir balçıkta batar buldu ve orada bir kavimle karşılaştı. Kehf 18-86. Bu ayet, Zülkarneyn'in deniz kıyısına veya bataklık bir alana ulaştığını ima eder. Zülkarneyn burada bir toplulukla karşılaşır ve onlara adaletle davranır. Onlara Allah'ın dinini tebliğ eder ve kötülükten sakınmalarını öğütler. Bu olay Zülkarneyn'in gücü elinde bulundurmasına rağmen adaletli ve hikmetli bir yönetim sergilediğini gösterir. Zülkarneyn'in ikinci yolculuğu güneşin doğduğu yere doğrudur. Bu bölgede kendilerini güneşten koruyacak herhangi bir barınağı olmayan, açık ve sade bir yaşam süren bir toplulukla karşılaşır. Sonra bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere varınca onu kendilerini güneşten koruyacak bir örtü yapmamış bir kavim üzerine doğar buldu. Bu ayet Zülkarneyn'in daha ilkel bir toplumla karşılaştığını ifade eder. Bu toplum doğal koşullara karşı savunmasız bir hayat sürmekteydi. Zülkarneyn burada da adalet ve hikmetle hareket ederek halkın ihtiyaçlarını gidermek için düzenlemeler yapmıştır. Zülkarneyn'in üçüncü ve en meşhur yolculuğu iki dağ arasındaki bir bölgeye yapılan seferdir. Burada halk Zülkarneyn'den Yecüc ve Mecüc adındaki bozguncu ve saldırgan bir topluluğa karşı yardım ister. Zülkarneyn halkın taleplerine karşılık olarak bir set inşa etmeye karar verir. Hadi demir kütlelerini getirin. Sonunda dağların arasını doldurdu ve dedi ki, haydi körükleyin. Nihayet onu kor haline getirince, bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim, dedi. Zülkarneyn'in inşa ettiği bu set, Yecüc ve Mecüc'ün halkı rahatsız etmesini engellemiştir. Zülkarneyn bu başarısını Allah'a atfederek, seddin ancak kıyamet yaklaştığında Allah'ın dilemesiyle yıkılacağını belirtmiştir. Bu olay, Zülkarneyn'in halkı kötülükten koruma çabasını ve Allah'a olan bağlılığını vurgular. Risale-i Nur'da Zülkarneyn, ahir zamanda zuhur edecek manevi mesajlar ve derslerle ilişkilendirilir. Bediüzzaman Said Nursi'ye göre Zülkarneyn'in doğu ve batıya yaptığı seferler, İslam dünyasının maddi ve manevi gelişimini temsil eder. Yecüc ve Mecüc'e karşı inşa edilen set ise ahir zamanda meydana gelecek fitne ve fesada karşı alınması gereken manevi tedbirlerin bir sembolü olarak değerlendirilir. Nursi, Zülkarneyn kıssasını insanlığın iman, adalet ve sorumluluk bilincine dair dersler içeren bir kıssa olarak yorumlamıştır.
tarihsel ve mitolojik kaynaklarda Zülkarneyn hakkında farklı anlatılar bulunmaktadır. İslam kültüründe Zülkarneyn'in Büyük İskender'le özdeşleştirilmesi yaygındır. Ancak bu görüş İslam alimleri arasında tartışmalıdır. Örneğin Büyük İskender'in müşrik bir hükümdar olduğu düşünüldüğü için onun Kur'an'daki Zülkarneyn ile aynı kişi olması mümkün görülmemektedir. Diğer bir görüş ise Zülkarneyn'in Pers kralı Kiros olduğu yönündedir. Kiros'un doğu ve batıya seferler düzenlemesi, adaleti ve güçlü yönetimi bu görüşü destekleyen unsurlardır. Zülkarneyn kıssası insanlık için önemli dersler içermektedir. Güç ve iktidarın Allah'ın emirleri doğrultusunda ve adaletle kullanılması gerektiği öğütlenir. Yönetimin temel görevinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğu vurgulanır. Zülkarneyn'in tüm başarısını Allah'a atfetmesi, iman ve teslimiyetin önemini gösterir. Yecüc ve Mecüc'e karşı alınan önlemler, insanlığın bozgunculuğa karşı tedbirli olması gerektiğini öğretir. Zülkarneyn, Kur'an'da anlatıldığı haliyle güçlü bir yönetici, adaletin ve hikmetin temsilcisi olarak tasvir edilir. Onun hayatı, Müslümanlar için hem dünyevi hem de manevi anlamda ilham verici bir örnektir. İslam kültüründe ve literatüründe Zülkarneyn'in kimliği ve faaliyetleri üzerindeki tartışmalar devam etse de, onun mesajı ve öğretileri kıyamete kadar insanlığa yol göstermeye devam edecektir.